Arkadaşlar herkese merhabalar. Hayırlı, uğurlu, kazançlı, bol bereketli haftalar diliyorum hepinize. Bir teşekkürle başlamak istiyorum. Sayfamı açtığım günden beri sayfam çok istikrarlı bir şekilde büyüyor. Öyle güzel, öyle kaliteli bir kitlem var ki bana çok güzel yorumlar yazıyorsunuz ve elimden geldiğince bütün yorumları cevaplamaya çalışıyorum. Böyle kendimi yerden yere atarak ya da böyle karikatürize ederek biliyorum ki milyonlarca izlenme alabilirim ama bunu yapmıyorum. Asla da yapmayacağım. Ben burada aşçılığımla ve yemeklerimle yer almak istiyorum ve sizler de benim yemeklerimi beğeniyorsunuz, deniyorsunuz, takdir ediyorsunuz, beğeniyorsunuz, yorum atıyorsunuz ve beni inanılmaz mutlu ediyorsunuz. O yüzden böyle içten sizi öpmek istiyorum. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun ve devam edeceğiz. Kanalımız büyüyerek devam edecek. Şimdi bugün ne yapacağız? Biliyorsunuz kabak mevsimi geldi. Kabaklar çıktı. Taze kabaklar, güzel kabaklar. Rıfat, kabağı çok sever misin? Biliyorsunuz ki sebze aşığı bir insanım. Ama bir sıralama yapsam en sona kabağı koyarım herhalde. Yani kabağa böyle çok aşırı bayılmam, çok aşırı sevmem. O yüzden yorumlarda şunu yazıyorsunuz. Rıfat daha çok tarif, daha çok tarif. Bugün kabakla beraber 3 ayrı tarif yapacağız arkadaşlar. Benim kabağı en sevdiğim versiyonlarını bugün yapacağız. İlkini... Bismillahirrahmanirrahim. İlki Türk mutfağından mücver yapacağız ama fırında böyle börek gibi böyle çok güzel bir fırın mücver yapacağız. Aziz'cim buraya resim koyabilir misin? İkinci olarak da böyle Yunanistan'a gidenler, özellikle Sakız Adası'na gidenler bilirler, tavernalarda, balık restoranlarında ara sıcak olarak getirirler. Çıtır kabak, onu da şuraya koyalım. Ve son olarak da kabağımızla Girit mutfağına ait muhteşem bir tulumlu kabak yapacağız. Tulum peynirli kabak yapacağız. Onun da resmi şurada. Bugün hızlı bir video yapacağız, o yüzden hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Önce fırında kabak mücverle başlıyoruz. Haydi başlayalım. Şimdi ilk olarak ölçüleri aşağı yazdım, çok ölçülere girmeyeceğim. Kabak mücverin reçetesini veriyorum arkadaşlar. Kabağımız var, dereotu var, maydanoz var, taze soğan var. Böyle ben tel peynir seviyorum, örgü peynir seviyorum. Kaşar peyniri vesaire kullanabilirsiniz, hiç önemli değil. Yumurtamız var, kabartma tozumuz var, unumuz var. Tabii ki hunharca zeytinyağımız var ve tuz, karabiber, pul biber, bütün malzemelerimiz bu kadar. Hazırsanız fırında mücverimize başlıyoruz. Kabuklarını soymuyorum. Hatırlarsanız size nasıl rendelemeniz gerektiğini öğretmiştim arkadaşlar. Böyle değil de tek hamlede her zaman rendeliyoruz ki bütün halde böyle bütün olsun kabaklarımız. Tane tane uzun şeritler halinde olsun. Bu şekilde kabaklarımızı rendeliyoruz. Evet arkadaşlar, kabaklarımızı rendeledik. Şimdi ne yapacağız? Sadece üzerine birazcık tuz koyup bunu 5 dakika bekletmemiz gerekiyor. Ben bunu kıyıya koyuyorum. Bu kıyıda 5 dakika beklerken artık kalan malzemeleri yapabiliriz. Taze soğanlarımız var. Taze soğanlarımı kesiyorum. Evet, taze soğanlarımızı kesiyoruz. Bu yüzden konuşamadım. Evet arkadaşlar, bugün bir nazar var yani. Az önce parmağımı kestim, biliyorsunuz hiç sakar değilimdir. Asla bir yerimi kesmem. Şimdi bilenler bilir, ben aşçılık yaparken, hatta eğitmenlik yaparken bile öğrencilere bir şey gösteriyorum. Bakın diyorum, bir de böyle şeyim ya, cool'um ya, hani öğrencilerime şey yapacağım, böyle şekil yapacağım. Bakın diyorum arkadaşlar, bu böyle yapıyor. Aa diyor, elimi kesmişim sürekli. Yani nasıl diyeyim size, 2 günde bir mutfakta yoğun çalışırken 2 günde bir muhakkak parmağımı keserdim. Biraz sakar bir insanım. Yapacak bir şey yok. Önemli olan yemeğimiz güzel olsun, öyle değil mi? Evet, şimdi taze soğanlarımı kestim arkadaşlar. Taze soğanları bir kabın içine koyuyorum. Taze soğanlardan sonra iş taze baharatlara geliyor. Burada tercih sizin. Ben tabii ki hem maydanoz hem dereotu hem de taze nane kullanacağım. Ama istediğiniz başka baharatlara kullanabilirsiniz ama işte kekik, mesela kekik konusunda şey değilim, çok emin olamıyorum. Yani kekik sebzelere çok yakışıyor mu, ondan da emin değilim yani. Bu arada ben şeyleri, yani eğer pişecekse uzun süre naneyi böyle ayıklamıyorum. Sapıyla mapıyla kullanıyorum. Hadi buna ayırayım da mesela bu sapıyla. Ondan sonra maydanozumuz vardı. Maydanozumuzu alıyoruz şöyle. Maydanozun da sapını alıyoruz. Ondan sonra bir
Ve biraz da dereotu koyuyoruz. Dereotunu maydanoz ve nanenin biraz daha azı gibi düşünün. Biraz daha az koyun lütfen. Şöyle. Ah gelmedi. Evet arkadaşlar, taze soğanımı bir kaba koydum. Taze soğandan sonra dereotu, maydanoz ve nane koydum. Ondan sonra dediğim gibi peynir kullanacağım. Ben peynirde genelde örgü tercih ediyorum. Yani çünkü bir ürün pişirirken ürünü hani o peyniri rendelediğiniz zaman rendelenmiş peynir genelde o yemeğin içerisinde kayboluyor. Yani ısırdığınızda o lezzet ağzınıza gelmiyor. O yüzden ben pek fazla peynir rendelemem arkadaşlar. Yani çok aşırı büyük de bırakmam ama şöyle tabiri caizse şöyle şeyler tahta şeyde kesme tahtasında konuşamıyorum bugün, hayır olsun. Böyle iri birazcık da iri bırakıyorum. Biliyorsunuz gene hiçbir şey çok ufak kesmem zaten. Şöyle normal iri kestiğim, gelişi güzel kestiğim peynirlerimi de bunun içerisine koyuyorum. Ondan sonra peynirimi de koydum. Yumurtalarım vardı arkadaşlar. Yumurtalarımı kırıyorum içine. Aa! Aziz, inanmıyorum. İnanmıyorum. Gerçekten inanamıyorum şu anda. Evet arkadaşlar, yumurtalarımızı kırdık. Kazasız belasız derse inanmayın. Her şeyi koyduk. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın burada bir püf noktası var. Şimdi eğer kabak aşırı derece sus olan bir şey. Eğer siz kabağı olduğu gibi koyarsanız o mücverin lezzetli olma şansı kesinlikle yok. Ne yapıyoruz? Üzerine tuz koyup bekletmiştik ya. Şöyle arkadaşlar, bütün suyunu boşaltıyorsunuz ve harcın içine koyuyorsunuz. Boşaltıyorsunuz. Böyle iyice canını çıkartın arkadaşlar. Koyuyorsunuz. Ondan sonra şöyle. Evet arkadaşlar, kabakların bütün suyunu sıktık ve içerisine koyduk. Tuzunu koyuyorum. Ondan sonra karabiberini koyuyorum. Biraz pul biber koyacağım. Çok değil, ben acıyı çok sevmiyorum biliyorsunuz. Sadece tadı birazcık yükselsin diye. Ununu koyuyorum. Ununu koyuyoruz. Ondan sonra bu arada mücvere çok fazla, şimdi mücverle ilgili vereceğim en önemli püf noktası, kabak tuzunu açıyorum bu arada. Mücvere ne kadar un koyarsanız o kadar lezzetsiz olur. En büyük hatalar, işte Rifat yapıyorum mücver lezzetli olmuyor. Bu tavada kızartılan mücverler için de geçerli. Fırında pişen mücverler için de geçerli. Eğer siz çok fazla un koyarsanız mücvere, o mücver güzel olmaz. Karıştırdıkça da mücveri un ister. Dolayısıyla mümkün olduğunca az karıştırmanız gerekiyor. Ve minimum un miktarıyla mücverinizi bağlamanız gerekiyor. Dediğim gibi aksi takdirde mücverinizin lezzetli olma şansı yok. Ben şimdi bütün malzemelerini koydum arkadaşlar, görüyorsunuz. Altlı üstü karıştırıyorum şimdi. Neyi unuttun Rıfat? Bir şey unuttun değil mi? Gözümün önündeki şeyi görmüyorum. En sevdiğim şeyi görmüyorum. Şöyle olacak. Of süper. Bolca zeytinyağı da koyduktan sonra böyle karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi karıştırdık. Şöyle bir kıvam oldu. Şimdi tepsimi alıyorum. Tepsime çok azıcık yağ koyuyorum. Ondan sonra fırçayla yağı şöyle iyice bir yayıyorum. Bu arada bunları küçük böyle toprak kaplarla da yapabilirsiniz. Güveçler, böyle minik güveçler oluyor ya, onların içerisine de yapabilirsiniz. Çok şık çok lezzetli bir ara sıcak olacaktır. Ben şimdi böyle bunu tepsiye böyle bir borcama alıyorum arkadaşlar. Şöyle bir yayıyorum. Her yere eşit bir şekilde dağılacak vaziyette borcamıma yayıyorum. Evet.
Evet arkadaşlar, ilk tarifimizi yaptık. Fırında kabak mücverimizi yaptım. Şimdi ben bunu önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına atıyorum. O pişerken diğer tarifimize geçiyoruz. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar, geldik ikinci tarifimize. Fırın mücverimiz pişiyor. Şimdi de Yunan mutfağında, Yunan restoranlarında, tavernalarda getirilen o böyle çıtır çıtır olan nefis dip soslu. Dışarıda bu arada çok çocuk var, çok çocuk sesi geliyor. Bu sizi rahatsız ediyorsa özür dilerim ama çocukları uyarmıyorum. Çünkü dışarıda çok zaman geçiremiyorlar malum şehir çocukları. Evet, başlıyorum. Şimdi burada arkadaşlar yıkanmış kabaklarımızın iki tarafını şöyle bir kestim. İnce bıçak kullandım ki ince keseyim diye. Şöyle sadece yuvarlaklar halinde kesiyoruz. Çok kolay, inanılmaz lezzetli. Çıtır çıtır çerez gibi yeniliyor yani. Evet arkadaşlar, kestik. Maden suyumuz vardı. Maden suyumu bir tabağın içerisine boşalttım. Bu maden suyunun içerisine kabaklarımı şöyle atıyorum. Şöyle her yeri iyice yesin. Şöyle. Evet. Şöyle tahtamı kaldırıyorum artık. Şimdi bunları yanıma alıyorum arkadaşlar. Bir tane de şuradan maşa alıyorum. İyice şöyle 5 dakika falan bekletin maden suyunun içerisinde. O böyle bir dokusu vardır ya, böyle ip gibi uzayan. O gitsin böyle. Maden suyuna iyice böyle artık içine çektikten sonra arkadaşlar fazla maden suyunu süzüyoruz. Onun içerisine atıyoruz. Süzüyoruz. Atıyoruz. Kıtırlığına, o çıtır çıtırsılığına inanamayacaksınız. Burada tabii püf noktası kabakları maden suyunda bekletmek. Böyle beklettiğimiz için son derece kıtır oluyor. Fazla unu silkeleyin ki kızarttığınız yağda böyle fazladan un olursa o da böyle yanık yanık duman çıkartıyor böyle. O da direkt yemeğinizin tadını etkiliyor. Şöyle. Evet, kabaklarımızı suda beklettikten sonra una buladık, fazla unu silkeledik. Bunlar artık kızartmaya hazır. Bunları birazdan zeytinyağında kızartacağız. Ama önce bunun bir dip sosu var, onu yapalım istiyorum hemen. Dip sosun malzemeleri çok basit. Yoğurdumuz var. Ondan sonra dereotumuz var. Sarımsağımız var ve bolca zeytinyağımız var yine. Önce sarımsağı şöyle bir içine eziyorum. Şunu şöyle alıyorum. Aldım mı? Biraz tuz, biraz pul biber, ondan sonra dereotları ve zeytinyağını koyuyorum. Bunu böyle karıştırıyorum arkadaşlar. Şöyle yağını yedirinceye kadar karıştırma. Çok aşırı karıştırırsanız da sulanır. Çok böyle sulu bir sos da istemiyoruz. Evet. Dip sosumuz hazır. Yağımız kızdı. Zeytinle kızartacağım bu arada. Şimdi kabaklarımızı kızartalım artık. Evet arkadaşlar, son bir tekrar böyle bir ununu alın. İçine bırak. Atın, bırak. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kıtır kıtır oldular şu anda. Birazdan dokusunu da göstereceğim size. Bakın. Şöyle iyice yağını alıyorum.
Evet arkadaşlar, fırın mücverimiz pişti. Az önce çıkardım fırından, muhteşem kokuyor. Çıtır kabaklarımız kıtır kıtır oldular. Çok güzel oldular. Son yemeğimiz kaldı. O da Girit mutfağından şahane bir lezzet. Tulumlu kabak, tulum peynirli. Ya İzmir tulumunu yapacaksınız ya da Bergama tulumuyla. Usulü o. Domatesimiz var bunun dışında. Kabağımız var, sarımsağımız var. Tuz, sirke, toz şeker ve bir de zeytinyağımız var. Bütün malzemeler bunlar. Domateslerimin kabuklarını soyup iri iri tavamın içine doğradım. Onların içine birazcık tuz koyuyorum. Ondan sonra toz şekerim vardı, toz şekerimi koyuyorum. Çok az sirke koyacağım. Çok az ama bakın. Bu kadar. Sirkemi koydum. Ondan sonra sarımsaklarımı böyle pul pul her zaman olduğu gibi içine koyuyorum. Ondan sonra şöyle kabuk kalmış. Şöyle ayıralım. Sarımsaklarımı da koydum. En son şöyle bolca zeytinyağımı koyuyorum. Bunu bu şekilde ocağa koyacağım. Ocakta bu 25 dakika falan, yani bayağı böyle yumuşayacak, suyunu salacak. Sonra tahta kaşıkla ezeceğiz. Bütün suyu böyle uçacak, sadece yağına kalacak. O böyle pişene kadar bunu şimdi ocağa koyuyorum. Evet arkadaşlar, domateslerimi ocağa koydum. Şu kabaklarımı ortadan ikiye şöyle kesiyorum. Kestikten sonra böyle kesiyorum. Şöyle. Buna da aynı işlemi uyguluyorum. Şimdi aşçılar, eski ustalar bilir, yani orta kısmı, kabağın orta kısmı çok lezzetsiz ve sasıdır. Biraz da şekil olsun istiyoruz, içine domates sosunu koyalım istiyoruz. O yüzden ben bunun içine şöyle bir tahta kaşıkla ayıklıyorum arkadaşlar. Çok ince olmasına gerek yok ama böyle bir domatesi içine alsın, yani hapsetsin diye. Şöyle bakın, şu şekilde içini boşaltıyorum. Çok da aşırı inceltmenize gerek yok ama böyle tabiri caizse bir şey gibi olsun. Sal gibi olsun. O salın içine de lezzet koyalım istiyorum. Evet, şuradan biraz daha alacağım. Şöyle. Her yeri eşit olsun, eşit pişsin ki bir tarafı kalın olursa çiğ kalır, diğer tarafı ince olursa yanar. O yüzden böyle eşitliyoruz en son, iyice açtıktan sonra. Evet, şöyle göstereyim, bakın incelik şöyle. Böyle sallar yaptık arkadaşlar. Böyle içine oyduk arkadaşlar. Yağlı kağıt serilmiş bir tepsi çıkartıyorum. O tepsiye kabaklarımı şöyle bir güzel diziyorum. Bütün kabaklarıma aynı işlemi uyguluyorum arkadaşlar. Şöyle hepsini bitirelim. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar, son kabağımı da bakın inceliğini göstermek istiyorum. Bu şekilde doğradım. Yağlı kağıt serili tepsime dizdim. Şimdi bunlar ne olacak? Rıfat, bunları atar mısın? Rıfat, çöpe bir şey atar mı? Asla atmaz. Bunları yine böyle birazcık tuz atın arkadaşlar. Bekletin kıyıya, ne yapacağımızı göstereceğim size. Şimdi burada ne yapıyoruz? Şöyle damla damla zeytinyağı koyuyorum. Her bir kabağın üstüne. Hatta şöyle yapalım. Size bana çok geldi. Bununkini buna gezdirelim. Bununkini buna gezdirelim. Bununkini buna gezdirelim. Bununkini de buna gezdirelim. Şöyle fırça yardımıyla yağı arkasına dolmak üzere her yerine yayıyorsunuz arkadaşlar. Her yerine yağ değsin. Çok önemli. Yoksa sası olur. Şöyle her yerine yağlıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Yine kabuklarını soymadım, kabaklarını fark ettiyseniz. Bu tarifte de kabuklarını soyuyorum. Genel olarak ben sebzelerin çok kabuğunu soymaktan hoşlanmıyorum. Evet. Güzelce yağladık. Şöyle her birine yetecek kadar azar azar tuzumuzu koyduk. Şöyle aralıklı olarak bunları şöyle dizdik. Bu şekilde yüksek ısıya, yani 200 ile 220 derece arası fırına vereceğim. Güzel şöyle bir %70'lik kısmı pişene kadar yaklaşık 20-25 dakika boyunca 200 derece fırına pişecek bu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bakın domatesler şahane bir renk aldılar.
suyu buharlaştı. Artık böyle domatesler kendi yağına kaldı gördüğünüz gibi. Biraz daha pişmesi gerekiyor bunun tabii ama tek başına pişmeyecek. Hatırlarsanız hiçbir şey çöpe atmayacağımızı söylemiştim. Bunların üzerine biraz tuz koymuştuk arkadaşlar. Şimdi tekrardan böyle alıyoruz. Bunların fazla suyunu sıkıyoruz kabağa. Şöyle çok da aşırı şey yapmanıza gerek içine koyuyoruz. Şöyle yine suyunu alıyoruz. Çünkü bu su acı yani sası bir su. Nasıl diyeyim? Tatsız, tuzsuz, lezzete bir katkısı olmayan. Yani kabağın en orta kısmındaki bölümlerin suyu tamamen şeydir yani yemeğin lezzetini kaçırır. O yüzden sularını süzüyoruz. Tekrar tuz koymanıza gerek yok çünkü zaten kabakları tuzlamıştık. Bunlara da tuz koyduk. Dolayısıyla burada ekstra bir tuza ihtiyaç yok. Şöyle bütün kabak içlerimi koydum arkadaşlar. Şöyle koydum. Şöyle tekrar bir güzel karıştırıyorum. Altını biraz daha açıyorum şimdi. Şöyle öf. Muhteşem bir koku. Bu aşamada kabak acıyı kaldırıyor. Dilerseniz birazcık acı koyabilirsiniz. Hani acı koymak bunu o Girit mutfağındaki o tulumlu kabaktan uzaklaştırır ama lezzetini bir tık daha yükseltir arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bu şekilde tekrar altını kısıyorum. Tekrar kapağını kapatıyorum. Artık iyice böyle domatesler suyunu çekecek, kabaklar kendini salacak. Bu şekilde 15-20 dakika daha pişiriyorum. 15-20 dakika sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın bütün suyu gitti tamamen kıyılarından gördüğünüz gibi yağına kaldı. Şu anda bol sarımsaklı, domateslerin böyle şekerini saldı. Muhteşem bir iç harcı oldu. Artık yeter bakın gördüğünüz gibi suyu kalmadı zaten. Altını kapatıyorum. Bunu biraz ılındırıp ocağından alıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi kabaklarımızı çok da aşırı pişirmedik ama kıyısı sağa solu böyle tabiri caizse karamelize oldu. Şurada böyle minik minik kahverengimsiler var ki bunu tam olarak istiyoruz. Bu artık bakın yumuşadı zaten. Son aşamaya geldik. İçlerini doldurma en zevkli kısmı. Hatırlarsanız domateslerimizde bakın hiçbir şekilde suyu kalmadı. Tamamen ürün yağına kaldı. Bu tek başına bile bu arada ekmeğini ban ye kıvamında bir ürün. Şu an kokuyu duymanızı gerçekten isterdim. Şimdi içlerine bakın böyle dolduruyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Evet arkadaşlar domatesli kabak içi olan harcımızı doldurduk. Şimdi diyeceksiniz ki Rıfat çok tuz koymadın. Neden çok tuz koymadın? Bunun bir sebebi var. O da tulum peynirinin çok fazla tuzlu olması. Eğer kabağa ya da iç harcına bir tık fazla tuz koyarsanız ya da yeteri kadar bile koysanız üzerine peynir geldiği zaman ürünün çok tuzlu olacaktır. O yüzden ben kabaklara tuz koydum ama domates harcımı yaparken daha böyle şekerle, sirkeyle daha tatlımsı bir katman oldum. Yani tuzlu, tatlı, tuzlu şeklinde bir katmanımız olacak. Şimdi tulum peynirlerimi bolca, asla bunda kısmıyorum ben. Siz de kısmayın. Böyle bolca tulum peynirini üstüne koyuyorum arkadaşlar. Yere düşen peynirler sizi korkutmasın. Onlar da böyle yanıyor. Kokusuyla ayrı bir tat veriyor. Aslında tamamlıyor, bütünlüyor diyebiliriz. Şöyle. Şöyle hepsini koyalım. Şuradan biraz alıp şuraya. Yetişelim. Evet. Tulumu
tulumlu kabaklarımız son aşamasına. Şimdi tekrardan bu şekilde fırına atacağım. Peynirler eriyene kadar değil, peynirler bir kahverengimsi bir katman oluşturana kadar tekrar fırında pişireceğiz. Bu da 200 derecede tahmin ediyorum 15-20 dakikaya tekabül ediyor. En kötü 25 dakika. Hadi atalım. Bu da bitti. 3 yemeğimizi de yaptık. Kabakla 3 tane muhteşem ürünler yaptık. En son sunumda birazdan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, yemeklerimiz bitti. Vallahi canım çıktı yorgunluktan, çok yoruldum. Yani kolay pratik ama işte her anını çekelim falan diyoruz ya, neyse. Şimdi favorimle başlıyorum. Tulumlu kabak, şunlar şöyle bir bize yer açsınlar efendim. Bakın şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Bak. 1 gram su akmıyor bak. Hani kabak çok su bırakır derler ya, bak. Gördün mü? Daha dumanın üstünde zaten. Çok ama çok lezzetli. Yani o kabağın sasılığı nasıl alınır, nasıl kabaktan bir ziyafet çıkar, eyvah düşürdüm. Bunun cevabı gibi muhteşem bir lezzet. Bu geçti. Bunu kesin deniyorsunuz. Gelelim mücverimize efendim. Ondan da şöyle içini göstermek istiyorum arkadaşlar. Yemin ediyorum, bakın yemin ediyorum. Yağda kızartılan mücverden 10 kat daha lezzetli olabilir arkadaşlar. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Çok güzel olmuş. Bu da geçti, bunu da deniyorsunuz arkadaşlar. Sıra geldi çıtır kabağa. Ağzımı bitireyim. Bitti. Bu çıtır kabakları sıcakken yemenizi öneriyorum arkadaşlar. Çok çıtır oluyor. Bekledikçe ister istemez çıtırı biraz kaybediyor. Çok güzel bir dip sos yapmıştık. Şu onu bandırıyorum. Ah, yutabildim. Ay muhteşem. Şunu çok iddialı şekilde söylüyorum. Kabak en güzel hali nasıl getirilir? Buyurun efendim, hiç yani tartışmasız, bak. Deneyin, bana hak vereceksiniz. Bugün böyle değişik bir konsept yaptık arkadaşlar. Bir videoda 3 tane tarif verdim. Ama öyle apık sapık tarifler değil. Yani mutfağımızda olan geleneksel, sade ve şık tarifler, güzel tarifler. Her sofraya, her yere yakışabilecek tarifler. Ve sağlıklı tarifler. Kabak reçetemizi böyle yaptık. Kabaktan devam edebiliriz. Daha fazla kabak tarifi verirseniz veririm. Ama başka böyle bu tarz videoları ister misiniz? Rıfat, bu tarz video çeksen daha iyi olur dediğiniz önerileriniz var mıdır? Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Kabak dolu bir hafta diliyorum sizlere. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizleri kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.